Ha buraya bakarsak, abi bunların hepsi palet. Ekonomik hazırlığın var mıydı o zaman bu işe başladığın zaman? Bir anda hayat gelir ya üstüne. Dağıtım iletim hatlarında kullanılan direkler bunlar. Yani babam ve benim bunu yapma isteğimizi içimizde hissettik. Oğlum için her şeyi yaparım. Ya diyor ya süper baba. Evet. Ben süper baba olma adayıyım ya. O mutlu olsun yeter. Adaysın zaten. Teşekkür ederim. Canım. Tamam. Sosyal medyaya ilk girdiğim zamanlarda bir tane arkadaşım bununla paylaşım yaptığım zaman pembe şortumla benimle dalga geçmişti. Tabii tatlı bir şekilde. Dedik ya o şorttan kimse de yok. Pembe şortunu çıkarma. Pembe şortunu giymeden de hiçbir yere gitmiyorsun ha Murat diye. Ya çok gardıroba ayıracak böyle bir vaktim yok. Boşa gereksiz zamanı oralarda harcamıyorum. Yani pembe şortumla bugün sizinle beraberim. O yüzden giydim çıktım. Yani akışta olduğum için devam ediyoruz. O yüzden kendimi hemen videonun başına bir korumaya alayım dedim yani. Çok da önemli değil. Şimdi neredeyiz? Manisa'nın Yunus Emre ilçesinin Büyük Sümbüller köyündeyiz. Büyük varsa küçük de vardır herhalde buralarda. Ama güzel. Yani hoşuma giderek geldim. Celal Bayar Üniversitesi'nin hemen yanından geçip 8 dakika sonra bu arkamda gördüğünüz evi yapan, kendi hikayesini yazan bir arkadaşımın hikayesini çekmeye geldim. Gezdiğim köylerde, çektiğim videolarda insanlar artık kendi işlerini kendi görmeye başladılar ve en önemlisi kendi evlerini de kendileri yapmaya başladılar. Elbette herkesin bir ayrı fikri var. Elbette herkesin sahip olduğu para aynı değil. Herkesin dolayısıyla yapacakları da ayrı. Dolayısıyla hatalar olacaktır. Hatalardan insanlar çok korkuyorlar bizim ülkemizde ama sanırım yapabileceğimiz hayatta en değerli şey herhalde hata yapmak, hata yaparak öğrenmek. Çünkü mükemmel olma durumu insana hiçbir şey öğretmiyor. Videomuz başlıyor. Merhaba, ben Metin Demir. Makine mühendisiyim. Bir kamu kurumunda çalışıyorum. 11 yaşında bir oğlum var. Annesiyle 3 yıl önce bize ayrıldık. Ben burada yaşamayı tercih ettim. Yaşam alanımı güzelleştirmeye çalıştım. Ortaya böyle bir şey çıktı. Aslen ben Bilecikliyim. Küçükken babamın bana maddi anlamda bir beklentisi olmadan bizi sanayiye, oraya buraya gönderirdi. Aslında onların bir bakıma ekmeğini şu an yiyorum diyebilirim. Ben yetenekli bir insan olduğumu düşünüyorum. İmkan olduğu sürece bir insanda vakit de olduğu sürece böyle şeyleri yapabiliyor. Tabii bunun için biraz da çaresizlik de gerekebiliyor. Ben çaresiz bir durumda oldum. Çaresiz bir duruma düştüm. Çok zorlandım. Ayrılma sürecinden sonra yeni bir düzen kurmam gerekiyordu. Bu düzeni nerede kuracağımı, nasıl yapacağımı aslında karar verdim. Ben hayallerim için yaşayan ya da onun uğrunda ölecek bir insanım. Pandemide hepimizin etkilendiği şu pandemide gerçekten de çok zor süreç geçirdik hepimiz. Ben pandemide bu hayali kurdum. Şu iki ağacın arasına bir hayal kurduk biz. Karantinada burnum akıyordu. Ya oturacaktım, hastalığın geçmesini bekleyecektim ya burnum akarken bir de ben şu direklerin kuyularını kazdım. Öyle bir terledim ki o ter inanılmazdı. Ha tabii öncesinde şu ağacı hani sonuçta bu ağaç böyle değildi. Bunu budamam gerekiyordu bir miktar. Bu ağacı budamadan önce tam 5 gün boyunca tepesine indim çıktım. Bir anıt ağaç bu. Buradakilerin 500 yaşında olduğunu söylediği bir ağaç. En az bu ağacı budamak, en az zararı nasıl veririm diye 5 gün uğraştım. Ve en doğru şekilde insanın altında rahat bir şekilde yürüyebileceği, ağacın nefes alabileceği şekilde bunu tasarlamaya çalıştım. Benim ismim Asil, 6. sınıf öğrencisiyim ve Manisa'da babamın yanında bu güzel yaptığımız ağaç evde babamla beraber yaşıyorum. Babamla bu ağaç evi yaparken yani babam ve benim bunu yapma isteğimizi içimizde hissettik ve onun duygusuyla bu ağaç evi elimizden geldiğince o kadar güzel yapmaya çalıştık ki ortaya bu çıktı. Kurban olurum sana. Bu kadar. Evle ilgili bu tahtaları 4 metrelik tahtaları sen taşıdın. Direkleri kazmada bir yardım ettin. Arka tarafı büyütürken toprağı sen kazdın ya. Çok yoruldum. Evi büyütmeye karar verdik. İşte 9 metrekare demiştim ilk başta. Sonrasında büyütmeye karar verdik arka tarafı yapacakken mutfak kısmını.
Bunu elle kazdık biz. Kepçe yoktu ilk etapta. Hiç yoktu. Elle bu zemini düzelttik. Sonrasında arka tarafa 2 gün boyunca hiç durmadan asidle kazdık. Baba dedi sen biraz dinlen. Git de dinlen. Kuzum benim ya. Şu hamak vardı, başka bir hamak. Orada bir yarım saat kestirdim. Şu Nasıl karşıda olan azimli hamakta. çalış? O kalk dedi uyan. Yarım saat. Ya ben bir saatte onu yapamazdım. Bak gerçekten de. Yarım saat sonra baba da bitirdi. Bir gittim hakikaten bitirmişti. Kazdı orayı. Bu bahsettiğim 2,5. Tabii 2,5 sene oluyor. 9 yaşında. Gurur duyuyorum seninle. Canım oğlum. İyi ki varsın. Sen de. Her şeyim benim. Senin gibi oğlum olduysa ben her şeyi yaparım. Dünya yerinden oynatırım. Sen iste. Oğlum için her şeyi yaparım. Ha, diyor ya süper baba. Evet. Ben süper baba olma adayıyım ya. O mutlu olsun yeter. Adaysın zaten. Teşekkür ederim. Canım. Canım oğlum. Bunu aslında bitirmedim bilerek. Üst tarafa bunun özel dersler. Bunu arka tarafı tahta yine. Yapmadığında ne oluyor? Ben bunları özel yapıştırıcılarla yapıştırdım. Derze attıktan sonra bunlar buradan çıkmıyor. Vaktim olmadığı için Murat Çağ kanalında da ben bunları göstereyim istedim. Bu özel kalıplar, XPS denilen kalıplar hem ısı yalıtımı sağlıyor hem yapıştırma alanı olarak. Ben böyle bunları düşündüm. Arkadaşlarım çok seviyor. Özellikle pandemi sürecinden sonra insanlar doğaya kaçmak istiyorlar. Metin de tabii burada yalnız. Misafirlerim için. Gerçi gelen komşularım benim evde böyle lüks bir tuvalet yok diyorlar ama ahşap kokulu artık bilemeyeceğim. Bu misafir tuvaletim benim. Sıcak suyuna kadar her şey var burada. Madem soyadımız Demir, Demir'den bir şeyler yapalım dedik. Konya, Afyon, Bilecik yörelerinde bir pat pat denilen bir şey var. Pancar motorundan yapılmış küçük arabalar kasalı. Rahmetli dedemden kalma bir tane ondan vardı ama çok fazla zıplıyordu. Annem tarlada gidip gelirken üzerinden birkaç kere düştü. Anne dedim ya sen bu çok tehlikeli. Ben sana dedim daha konforlu, amortisörlü şöyle rahat bir tane araba yapayım dedi. Oğlum dedi yap dedi çok sevinirim. Bunda 150 cc dediğimiz scooter dediğimiz otomatik vitesli motorlardan var. Süspansiyon sistemi aynı şekilde her şeyi yani bir mühendis olarak bunu sunmam doğru değil. Bu basit bir ustanın yapabileceği de bir araba. Ben bunu mühendis olarak sunmuyorum. Burada amortisör sistemi, süspansiyon sistemi şöyle salladığın zaman güzel. Şahin Kuş serisi arabaların direksiyon kutusu. Anadolu marka arabanın fren merkezi, hidrolik fren. Yine direksiyonu. İşte jantlar, motosiklet motorunun jantları. Biraz daha geniş jantlar. İskeleti işte 40-30 profilden abimle beraber kaynattık. Koltuklar bunları yeni taktım. Bilecik'teki stadyumun koltukları yenilemişler. Bunlar çok kötüydü. Güzelce zımparaladım, boyadım. Sonrasında annem birkaç kere bununla komşulara ho komşu ne yapıyorsun derken yolun kenarına uçtu. Artık asil kullanıyor. Ben bunları bir arkadaşım sağ olsun Telekom ve elektrik hatlarında kullanılan dağıtım iletim hatlarında kullanılan direkler bunlar. Zeminlerini işte yaklaşık 60-70 santim kazdım. 60 santim çapında küçük bir beton döktüm. Ha şunun altında Tabii değil mi? ki şöyle 60 santim çapında videoda ben bunları daha önce çekmişim. Şöyle bir beton var. Çapraz 3 tane demir attım ki zeminde oturma yapmasın diye. En büyük hatam. Bunlar metrik 12 dediğimiz 12 milimlik tijlerle ben buraya sabitledim. Şimdi ben burayı yaparken benim planladığım 9 metrekarelik basit bir evdi. O yüzden bu yük özellikle balkona çok fazla yük olacağını düşünmedim. Sonrasında şöyle desteklerde bunu yaptım ben. Profillerden, köşebentlerden buradan destek olsun diye bu ağırlığı alsın diye. Şimdi bu vidalar çok sağlam değil. Bunlar kırılma ihtimali var ama bu şu çivi bu desteği alacağını düşünüyorum. Kalas, inşaatlık kalaslar bunlar. Ben bunları zımparaladım, emprenyeledim. Bunlar kahverengi emprenye. Yani böcek ile yapmıyor ve küf yapmıyor. Ya bir üzerimize bir çatı olsun mantığıyla bir şey yapmaya çalıştım. 9 metre. Dolayısıyla orada tam bilgin yok ya. Şimdi insanların yola çıkış hikayesi o yüzden zorlaşıyor. Dünyanın en uzak yolu kapının önüdür. Yani bir çıkabilse insanlar adım atabilse. Oğlumla biz bir plan yaptık, hayal kurduk. Dediğimiz gibi istenmeyen olayları yaşadıktan sonra bir barınak ihtiyacı. Artık burası benim yaşam alanım olacak dedim. İnternet denilen bir derya deniz var. Burada açtım, baktım, araştırdım, sordum, soruşturdum, başladım. Ekonomik hazırlığın var mıydı o zaman bu işe başladığın zaman? Bir anda hayat gelir ya üstüne. Abi ben şu arabayı yaparken de cebimde param yoktu. Makineyi yaparken de cebimde param yoktu.
Başlıyorum. Bir yerden başlıyorum. Kafama koymam yeterli. Oğlum, Efendim babacığım. kahve oldu olacak. Bu nerede Murat abi? Ben de bilmiyorum ki, Murat abi en son dışarı çıkmıştı. Şu an nerede olduğunu ben de tam bilmiyorum. Dışarıda yeşil araba inceliyor olabilir, ben Abi tamam. tam emin değilim. Hani çağırdık, hoş sohbet güzel. Biz tam bizim kafamıza göre adam dedik de adam yanımıza durmuyor. Bir oraya gidiyor, bir buraya gidiyor. Evet, sağa sola Beğendi gidiyor. herhalde be. Kim beğenmez ki burayı? Bak. Eşek seni. Neyse şey yapalım. O şekerle mi içiyordun? Nasıl içiyorduk kahveyi? Şekerli içiyordu galiba. Sen nasıl sevdin mi onu? Ne? Murat abini. Çok. Bırak şimdi. Gerçekten çok Ama sevdim. daha küçük görünüyor daha. Evet, videolarında hep yani kusura bakmasın ama biraz zayıf gözüküyordu. Ve bayağı iyi bir abi ama. Neyse. Bayıldım. Akşam nasıl doğuracağız onu biz? Oğlum yemek yapamıyorum ben. Mangal. Mangal. Kaç kilo et yer o ya? Neyse Tam için 2 başka. içiyor galiba ya. Aha, geldi. Aha. 2 miydi tek miydi? Şeker. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Sağ ol. Nereden buldun onu? Çok güzelmiş aşağıda. Afiyet olsun. Ha geçen gelen bir Aşağıda kaldı değil mi o? Şantı alayım. Bu lebleri görüyorlar dayanamam. Afiyet olsun. Canınız sağ olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. 3 kişi sarabilir miyiz? Sen gel. Deneyelim mi? Sen gel bakalım. Bir de oradan şey yapalım. Ver elini. Abi. Ha 2 kişi. 2 kişi sardık biz ya. Evet, İkimiz de iki- 83 doğumluyuz. İkimiz sardık. Ne Vay diyorsun? be, bu kadar kalınlık. Şimdi Burası kaç dönüm arazi? 5 dönüm. 5 dönüm. Bu araziyi aldığınızda ne kadar zaman oldu? 3 sene. Ne kadar almıştınız? 210 bin lira. 210 bin TL'ye. Neler değişti neler. Bu ağaçlar var mı? Vardı, doğal Kesinlikle. kesin vardı da. Ama ya görünmeyecek haldeydi. Şuradan bir Soru sürü yanlış şeyler oldu. çıkmıştı. Evet. Vay be. Ya bu ağaçlar senin ilk bu araziyi gördüğünde sen Direkt. dikkat ettin mi? Yani Oğlumla bu ağaç var dedin mi? Çünkü göremezsin ya. Abi direkt göremezsin diye bir şey yok. Gördüm. Direkt oğlumla biz buraya gördük. Direkt söylediğimiz bu. Biz burayı alacağız. Burayı da ev yapacağız. Ya bu ağaçlar aldırdı arsayı diyebilir miyiz? Kesinlikle. Vay be. Peki bu ağacın hayatının devam ettiği yukarı doğru çıkalım bakalım. Hadi bakalım. Neler yapıyoruz? Hiçbir şey söylemeye gerek yok. Ağacın haline bakın. Şurada bir çıkıntı var. Orası oğlumun köşesi. Öyle mi? Elmas köşe. Standart bir yapı hiçbir zaman istemedim. Yani gördüğün gibi burada her şey açılı. Şimdi burada 4 metrelik tahta kullanıyorsun. Hı hı. 4 metrelik tahtayı kullanıyorsun ama benim burası 3 metre. 1 metre dışarı taşıyor. Dedim bir tane şuradan atayım. Sonra böyle atayım. Burası dedim yuvarlak olsun. Yani tahtayı kesmemek için sonradan böyle oluştu. Abi bu ağaçlar ovalden biri. 14,5 santim genişliğinde, geniş olsun. Aslında bu evde en çok harcadığım para o. Tek duvar alanı Bu. burası Rüzgarım, evet. gözüküyor. Bunlar senin elinden çıkan şeyler Tabii, herhalde. benim tasarımım. Hı. Sen hep böyle betonla falan uğraşıp da sonra bir anda hayatını ahşaba nasıl çevirdin ya? Demirle başladık sonrasında. Sonrasında evet ahşap. Oğluma Demir mi? küçük bir tahta kılıç yapmıştım. Kavak ağacından. Onun işlemesi çok keyif aldım. Ha, bu arada benim çoğu malzemem palet. Şu gördüğün palet. Palet. Bu ev bütünüyle paletten yapıldı diyebilir miyiz? %85'i diyebiliriz. Üst kat şöyle üst katı çevirebilir miyim? Şuna palet bak, palet çivileri görünüyor. Palet, o tahtadaki palet. Bak palet, Senede tamamladın bu evi diyelim. palet her şey. Yavaş yavaş yaptın. 2,5 sene. 2,5 senede. O zaman tabii rakam söylemenin bir mantığı yok çünkü 2 sene önceki rakam. Bugünkü rakamla belki kaba olarak 300 bin diyebilirim. Palet abi en azından benim kullandığım bildiğim paletler. Yani kimyasal taşımış paletler değil. Aha. Paletler ısıl işlem görmüş oluyor. Yani böceğe karşı neminden kurtulmuş oluyor. Dönmeye karşı neminden dolayı yani palet kolay kolay dönmüyor. Daha Evet. az çalışıyor. Yani bir ham yaş tahtaya göre daha bu konuda paleti tercih etme sebebim benim aslında o. Hem ekonomik çok daha fazla uğraştırıyor. Evet sıfır bir tahta aldığında yani daha doğrusu bir inşaatta kereste aldığında çok daha fazla ona nazaran çok daha fazla uğraşıyorsun belki ama palet benim hayatımın içine girdi. Benim her şey palet. Bunu yolda buldum. Şurada bir dalı vardı. Bir dal da burada var. Kafamda canlandı. Bunlar da yine palet. Canlandı o zamanlar. Yıllar önce. Bunu 5-6 sene önce yapmıştım ben. Bir tane ünite çıktı ortaya. İlk çizim bu. Arka tarafta tuvalet henüz yok. Ön cephe. Jumbo'yu hep kafamda hayal ettiğim gibi yaptım. İlk çizimim bu. Teknede güzel bir balık tutmaya gidecektik. Değil mi? Hangi balıkları tutacağız? Vildaki çupra, He.
Öyle. Yazın bakalım inşallah olursa. Bir de ahtapot olsa var ya. Of. Yaz zaten uzun. Hatırlıyor musun bir gün biz dışarıda dolaşmaya gittiğimizde bu yeşil arabamızda demir karla gittiğimizde etrafta bir sürü lüks arabalar, çok güzel araçlar vardı. Evet. Bu arabaya en az 50-60 kişi bakmıştı. Çok fazla kişi bakmıştı ve aşırı beğenmişlerdi. Babacığım bu özel yapım. Ferrari'yi parayı verdikten sonra alabilirsin. Ama bunu parayla alamazsın. Bunu, çok yaşa kurban oldu. Birlikte baba. Bunu biz yaptık. Bizim bu. Evet. Bizim. Nasıl da seviyor. Afiyet olsun. İçti mi kahveni? Ya içtim sağ ol, eline sağlık. Sağ olasın. Bu bizim zillimiz. Kurban oldun. Neler çekti bu da. Bunun da hikayesi var, anlatırsana. Herkes çekiyor şekilde. Evet. Kaç Bunlar- kere kaçırdılar. Abi onlar Araları boş mu kalmış bunlar? evet. Abi işte. Abi bak şimdi lambiri dediğin şey Aha. ya da ahşap dediğin şey, hani insanlar bunu defalarca söylüyor ya, ahşabı kesiyorsun ölmüyor. Ben bunları döşemeye başladığımda Kasım ayıydı. Şimdi bu sıcaklarda Açıyor değil mi? bak, Geri yani. şuraya bak. Buralar normalde birleşikti. Sanki boşluk vermiş gibi. Tabii ki yani şöyle dert arası düşün. oluşmuş. Yani şimdi elektrik kabloları örnek vereyim sana. Yazın sıcakta salar, kışın çeker, genleşiyor, daralıyor işte. Ne yapabilirdin peki? Abi Hata- sonra ben tabii ki bildiğim bir şey diye araştırdım. Şöyle U4 mü D4 tutkal var. Onunla şu aralar adam güçlü bir tutkal Açmayacaktı. yapıyor ve o tutkalı yapmadan önce şu tam şuralardan gizli, bunlar birbirine biniyor. Tam şu köşelerden başlı çivi, dörtlük ya da altılık çivilerle çakacaksın abi seri bir şekilde. Sonrasında U4 ya da D4 dediği tutkal, tam ezberimde değil, o tutkalla yapıştıracaksın, ondan sonra salmıyormuş. Şimdi öğrendiğin bir şey anlatıyorsun ya. Ne güzeldir hata yapmak ya. Tabii 5 dönemin içinde sadece hep ev konuşuyoruz ama benim sevdiğim alana geldik. Sevdiğim konuya. Ne yapıyorsun? Toprakla ilgili ilişkin nedir? Nelerle uğraşıyorsun? Bu zeytinleri sen diktin herhalde. Bu zeytinleri belediyenin bir şeyi vardı. Ücretsiz dağıtıyordu. Belediyeden ücretsiz aldım yaklaşık 90 tane. Annemler dikti 2 sene önce. Cinsi ne bunların, bu zeytin? Trilye cinsi. Ama tabii ben en büyük yine yanlışlarım, hatalarım at sineği gibi bir şeydi o. Evet. Ben abi bahçecilikten çok fazla anlamıyorum kısacası. Tabii bir müddet sonra buralar zeytin olacak. Zeytinle ilgili de bir çalışmam başlar. İnşallah. Ama bunlara sahip çık hani naçizane. Bu zeytinlere, Kesinlikle. zeytinle ilgili hiçbir şey izlemezsen zeytinle ilgili bir şeyler izle en Abi, azından. sana şöyle bir şey diyeyim mi? Bir abimiz var şu yan tarafta 10 dönüm bir arazi satın aldı. Çok zengin, inanılmaz parası var Ahmet abi. Hı hı. Abi dedim Serhat dedim çok zenginsin, niye zeytinle uğraşıyorsun? Daha hani bırak dedim git ya. Keyfine bak falan gibi. Ha, dedim adam öyle. Oğlum dedi bak dedi. Ben dedi Almanya'da emeklilik hayalleri kuruyordum dedi. Almanya'da şu an çalışan bir gross marketim var dedi. Hala çalışıyor orada dedi. Bana para akıyor. Ama dedi o gün dedi bir dergi gördüm dedi. Dergide zeytin ağacı var dedi. Zeytin ağacı etrafında farklı bitkileri de barındırabilen tek ağaç dedi. Bak şurada zeytin ağacı, benim zeytinin dibinde badem. Bak dibinde. Geliyor. Geldi, ben bu kesiyorum. Badem. Bak Evet. meşe. Evet. Sonsuza kadar devam edecek, bakıma muhtaç olmayan ağaç. Ben buraya aldığım zaman bu meşe bu devasa aldı. Zeytinle birlikte yaşıyor. Bazen o ölçüyü tutturamıyorlar. Yani insanın o bel hareketi var ya. İdeal boşluk 16 santim diye hatırlıyorum. 16, Ben 17. 14, 16, 17 gibi. Aha. Tabii ben bunları el testeresiyle tek tek yarıkları açtım. Evet. Kiminde 16, kiminde 17 olmuş olabilir, 15 de olabilir. Ama iyi, gayet iyi. Hani Abi bu zorlanma yok. mesela yine gurur duydum, yaptığım hoş bir tasarım bence. 6 gün uğraşmışım. Güzel güzel. İlk hali Ha. bu şekilde mi alıyorsun paletleri? Yani genelde böyle. Ben büyük paletler kullanıyorum. Aha. Yani şu halde mi? Sadece şu kadar yani. Evet, 3 metre 30 santime işte 1,5 metre genişliği bir palet. Tamam. Bir tanesi yaklaşık 90 kilo geliyor. İşte 4 liradan çarp. 4 lira 360 lira bu. Sen bunun her şeyini kullanıyorsun. Tabii ki tabii. Oturduğumuz koltuklar bunlardan bak. Bu eser 2,5 sene önce aldım. 2,5 senede 72.000 kilometre yaptım. 2,5 senede O kapağı zor açarsın. tamam. 4 kaza yaptım. Elimde kal. 4 kere çarptılar. En son şurayı Arife günü çarptılar. 20'li yaşlarda genç bir çocuk buraya arkadan çarptı hızlı bir şekilde. Araba son model. Çocuk nasıl heyecanlı. Lanet olsun sana, şöyle böyle ağzına küfürler. Oğlum dedim, iyi misin? Ya sen ne soruyorsun bana? Ya kardeşim iyi misin sen? Sen iyi misin? Kardeş diyor, sen buralı değilsin galiba diyor. Memlekette olduğu. Yok dedim, ben buralıyım abi. Yok sen buralı değilsin diyor. Niye? Buralar sor.
Yok diyor, sen buralı olsan da biz suçluyuz, geri döverdin bizi diyor. Abi niye döveyim dedim ya. Sana bir şey olmamış, bana bir şey olmamış. Bırak bana olsun yani. Aynen öyle. Bizim güçlü zaten, çarpışan araba gibi. İsmi güçlü mü? Asil güçlü isim taktı buna. Evi yapma sürecinde bunu çok kullanmışsınız. Kesinlikle bu olma abi. Ben mesela her tarafı yamuk yumuktur. Ben üzerine atarım tahtaları, hiç böyle taşırım. Evet. Ev yapma sürecinde arkadaşlar arabaya ihtiyacınız varsa ve arabayı değiştirmişseniz falan mutlaka böyle ya kasası olan ya da böyle artık gözden çıkardığınız bu arabalar bu arada bu bölgelerde çok revaçta. Çünkü arkasına istediğiniz gibi yani acımazsın. İstediğin gibi gübre de yüklersin, hayvan da koyarsın, malzeme de taşırsın. O yüzden hani aklınızın ucunda ufak bir evi bulursun. Size yardımcı olacak bir bilgi yani. Şey mi? Orası depo. Depon senin. Malzemen falan da çok. Çamaşır makinesi mi oraya Çamaşır koydun? makinesi, ısıtıcı şort benim orada. Daha Şimdi doğrusu termosifon dediğimiz. zaten ev dar. Evet. Doğal olarak hepsi aşağıda. Buzdolabı orada. Şuraya bir girebilir misin? Buzdolabın burada. Yani sen gece 3'te kalktın bir şey istedi, acıktın falan. Sen o yüzden mi kilo almıyorsun? Abi hiç sorma ya. İniyorum. Sen bir şey yiyemiyorsun o yüzden. Dolaptan bir şey almaya üşenirsin, inemezsin ki zaten. Bunları sen mi yaptın? Tabii ki. O gördüğüm paletlerden. Herkes gibi demir mi? Değil. Demir gibi gözüküyor. Evet, Demir, evet. demir değil, palet. O yüzden kalkıyor. Demir olsa kaldıramam. Baksana. Evet. Keyif alanın çok. Evet. İnsanlar ikinci yaşamlarında tabiri caizse Kesinlikle. her şekilde ikinci yaşam olabilir. Böyle keyiflerine daha düşkün oluyorlar veya hayatın anlamını böyle daha derinden, daha net çözüyorlar. Aç bakayım. Değil mi? O bitti de. Elinize sağlık. Elimize sağlık, elimiz yağ. Pas. Yani Asil, bu iş bedava olur mu? Olmaz. Olmaz. Kaç para yazacaksınız bana? Ne kadar yazalım? 1, 2, Ya buraya kadar yorulmuş Sıfır, bu sıfır. adam, yorgun argın. 1, 2 Elini... dedim 1 TL 2 TL. Sarı kız sen söyle. Kaç para borcu? Sarı kız söylesin. 2 parça et falan diyor. Oo yer. Veririz. Pavlonya senin kanalında görmüştüm daha önce. Büyüyen Çin kava. Aynen o. Bu hali miymiş? İlk hali bu hali miymiş? Al bana şu boyda geldi ama işte diktik. Sen zaten bunu biliyorsun, çok hızlı büyüyen, dünyanın en hızlı büyüyen ağacı. Ama Evet. Gene de o istenilen kıvama gelmesi için gene bir vakit geçecek. Kesinlikle. Sen o kadar sabrı gösterebilecek misin? Sabrımız var. Yapacak bir şey yok. 2,5 senede evi yaptık. Yani 2 senede bunun 12 metreye ulaşmasını beklerim. Bu tarz bir ev olanlar hemen o hayata başlamak isterler ya. Ya. Hemen böyle her şey büyük büyük olmasını isterler. Her taraf hemen hızlı bir şekilde çim olsun. Ağaçların büyük olsun isterler ya o yüzden. Bu sabır işi ya. Keşke o kadar şey olsa yani. Şimdi büyüyecek böyle güzel renkleri biliyorsun. Çok güzel, çok güzel. Yani zaten siz gösterdiniz, ben sizin videolardan etkilendim. Hızlı büyüyen bir ağaca ihtiyacım vardı. Sabır olayı aslında. Tabii. Kimi ağaç 5 sene 10 sene, bu 2 sene sonra 12 Evet. metre. Hadi iyi bak kabanım 10 metre. 10 metre sonra benim için çok güzel bir gölge olacak. Evet, zeytine yaklaşacak yani. Evet, inşallah bakalım. Arkasındaki de herhalde Abi o da işte evet. Motosiklet bagajı kepçeye benzesin diye sonradan ilave ettiğimiz bir şey. oturduğu yer ofis sandalyesi. Kesinlikle ama çok 7 sene önce yapmıştım onu ben. Yağmurun altında pasta artık oğlum döndürürken biraz zorlanıyor. Ama güzel bir Ama çocuklar çok için, güzel. buraya gelen özellikle çocuklar için hem motor becerilerini geliştirmek için, yaratıcı olması için, keyifli oynaması için yaptım ben bunu. Buralardan 1 metre çıkıntı vardı. Düşündüm. 1 metre çıkıntı, o tahtaları keseceğim. 1 metre kaybedeceğim. Dedim ki madem elimde bir fazlalık var ve görseli istiyorum, ben şuradaki tahtaları bıraktım. Yaklaşık burada 6 tanesini uzun bıraktım. Sonra buradan kestim, dedim ki jumbo olsun. Böyle bir şey ortaya çıktı. Buraya bakarsak bunların hepsi palet. Zaten çivi deliklerini, vida deliklerini görürsün. Bunların hepsi palet. Şu alttaki delikleri ben bıraktım. Yağmur yağdığı zaman aşağı insin diye, ama diğer şu gördüğün hepsi palet. Şu perfora denilen genişletilmiş saç hurdacıdan aldım. 2 tane avuç taşlama yaktım. Onu zımparalarken. Tel fırçayla zımparalarken aşırı derecede ısındı. 2 tanesinin motorunu yaktım. Üst taraftaki çatı topluyor, buradakine getiriyor. Biri buradan iniyor, biri de buradan iniyor. Normalde benim planımda bu yağmur hasadı. Zaten su ile ilgili sıkıntılarım ilk zamanlar çok büyüktü. Yağmur hasadı istiyordum. Hatta 1 tonluk IBC denilen tanklarımdan vardı. Ama istediğim gibi şu an henüz bunu indiremedim. Çok istiyorum. Bu çatı özel, benim saç işleri uğraşan
metal saç işleri uğraşan arkadaşım var. Ondan rica ettim özel kıvrımlarla. Ya böyle bir çatı zaten evi gösteren kesinlikle çatı. Ben hayal ettiğim, kafamda tasarladığım her şeyi burada yaptığımı düşünüyorum. Tabii ki eksiklerim var. Bunlar da zamanla düzelecek. Nem bariyeri dediğim bu. Ahşabın altında bu. Suya tuttuğunda dışarıdan su geldiği zaman suyu içeriye almıyor. Ama havayı alıyor. Nefes alan ev dediğimiz. Bunu bohça yaptığın zaman içine suyu koy. 1 saat sonra bir damla atabilir. Aşağı dökülebilir. Hiç su geçirmez diye bir şey yok. Ama düşeyden su aşağı ineceği için zaten su direkt aşağı inecek. İçeriye su almayacak. Hava alacak ev. Ev hava alır yapıda. Çatım da aynı şekilde benim. Nefes alan ev dersek benim evim böyle. Zemin döşeme için çam ağacı ama bunlar da aşağıdaki benim telekom direkleri gibi yeşil emprenyeli bu ağaçlar. O yüzden çürümeye karşı çok dayanıklı ki 12 senelik, 10 senelik özür diliyorum. 2 senedir de bende 12 senelik bunlar. Başka bir yerden sökülüp getirilmiş ağaç bunlar. Üzerine vernik atmadım. Üzerine vernik atmadığım için ne olur? Şu boşlukları ben bilerek bıraktım. Yağmur yağdığında suyu emiyor. Emdiğinde bu genişliyor. Abi şu aralar neredeyse 0'a 0 kapanıyor. Babamın evinden getirmişim. Yanılmıyorsam 20 yıllık. Çalışıyor. Bu soğutma için yeterli burada. 18 binlik klima. Tavan yüksekliğini göz önünde bulundurduğu zaman teknik olarak yeterli bir klima. Isınma konusunda kışın burada iç duvarda 10 santim taş yünü izolasyonum var benim. Zaten bu alçıpanlar benim ön tarafı kırmızı, arka tarafı yeşil. Bu ne demek? Ön taraf yangına, arka taraf suya dayanıklı alçıpan bunlar. Kışın infrared ısıtıcılardan bir tane kullanıyorum. 4. kademe en soğukta 4. kademede burayı ısıtmaya yetti. Bunu niye korumalık yapmadım? Tamam, güzel bir soru. Abi korumalık yapmak için buradan tek tek demir kaynatmam lazım. Ben onun için çok geç kaldım. Zemin döşemesi her şeyi yapmıştım. Sonrasında bunu ekledim. Nitekim buna gerek yok. Şöyle göstereceğim. Ben buradan çıktığım zaman zaten ilk adımda elim buraya ya da buraya geliyor. Çıktıktan sonra hiçbir şekilde yok. Zaten inerken buradan ve buradan tutunuyorsun. Zaten o mesafe, yani risk olacak mesafe zaten açmış oluyorsun. Sonrasında buradan inebiliyorsun. Ben burayı kapattığım zaman bu sefer bu tarafı öldürecektim. Ya Murat, daha ne olsun? Yani ben burada mutlu bir şekilde oğlumla yaşıyorum. Zor şartlar altında insanlar çalışıyor. Ben de zor şartlar altında çalıştım. Bu yerden yüksekliği 6,5-7 metre. Ben bir kere şuradan düşüyordum neredeyse. Şuradaki işte bir köşe. Şurada 4,5-5 santim burama girdi. Çok şükür iyiyim. Zaten çevremdeki insanlar, eşim, dostum, arkadaşlarım bizim hep burada yanımızdalar. İlgili yerlerden gerekli izinlerimizi, elektriğimizi, suyumuzu almışız. İnsan daha ne ister? Oğluyla sağlıklı, mutlu bir şekilde yaşamak ister üstadım. Biliyorsun doğa bilinmez, yani burası bilinmezlikler içerisinde ve bilinmezlikte çocuk büyümesi, farklı şeyleri öğrenmesi, deneyimlemesi, bu benim için en büyük kazanç. Sen acıktın mı? Çok acıktım, çok. Yapalım mı? Ali abi getirdi ya komşu. Yaprak, sarma. Bilmem. İster misin? Kurban oldum, gel sen gel. Geldim babam benim. Yani Murat abi hiç görmesin bunu. Allah gitsin. Salıncak beni taşır mı diyor ya. Bana soruyor ya. Ama sallanırken öyle demiyordu. Ona yaprak yok, boş ver gelsin. Tamam. Ondan Geleyim sonra hadi. salıncak taşır mı taşımaz mı? Sen, Taşır. bizim yaptığımız salıncak taşımaz mı ya? Ama o sarma of basın. Mükemmel. Ama hakikaten ya. Ben ara birazcık daha toplayayım. Sen biraz daha topla bir tane. Şunlardan da biraz daha koyalım. İki tane daha alayım, yeterli bence. Mangalı bitirelim. Akşam çok güzel. Ben bir kahve yapacağım burada. Çay yapacağız. Kahve ben, sen çay yap. Tamam. Akşam nasıl oluyor burası, asıl ışıklar? Öf, pöfür esiyor. Çok güzel ya. Değil mi? Bir de bu akşam güzel eserse hiç sinek olmaz, sivri. Olmaz. Bunları nasıl keseceğiz? Bunları kesmiyoruz. Bunlar ince olduğu için yanar bir tane. Ha.
Tamam. Yandı mı? Uyanmadı. Hadi salla bakayım bir. Şu hareketini yap. Kahve de çarpma. Yerim seni. Beni burada yani köylü sahiplendi. Buranın insanları sahiplendi. Ben de onları çok sevdim. Yani ben bazı eksiklerim var. Yemek yiyememek gibi. Yani yemek yapamamak desem daha doğru. Böyle sıkıntılarım var. Bunları gören komşularım sağ olsunlar beni çok seviyorlar. Senin de aç uyumanı istemiyorum. Aç yatmayacaksın. Sabah dedi kahvaltıya da geleceksin sen buraya. Telefonla, uygulamayla işte YouTube'da değil abi. Şurada iki sohbet şu kahve. Eyvallah kardeşim. Neden ben seninleyim? Neden seninleyim? Bu soru biraz şey ama sen içtensin. Sen gerçekten içtensin. Sen bizdensin. O bizden dediğin kesim kim mesela? Çünkü herkes bizden diyor mesela. Ya şöyle Herkesin bir bizdeni var. Bizdeni kapsam çok daha farklı olabilir ama biz abi biz diğer insanlar gibi değil. Daha nasıl bunu yorumlayabilirim ki? Ortalama bir Bakış insanız. açısı. Ortalama bir insanız yani hepimiz. Mükemmel değiliz. Aynen. Ama bizim bakış açımız farklı. Biz herkes gibi bakmıyoruz abi ya. Ufak şeylerle mutlu olabiliyoruz. Ben bunu şimdi yokuşta denemem lazım. Bakayım yokuşta performansını. Evet. Senin bu sarılmayı çok sevdiğin ağaçlar herhalde anıt ağaç. Bu daha iyisini bilmiyorum, bulabilir misin? Bu zeytin ağacının kökü, şurada benim foseptiğim var. Buradan yaklaşık 15 metre. Borç olmadan hiçbir şey olmuyor bu devirde. Yani ben hatta şunu yol kenarında bulmuştum. Murat, bu çay içtiğin şey. Bunun şu otomatikte sorun vardı. Bunu tamir ettim. Güzelce temizledim. Hijyenik bir şekilde içtik çayımızı. Bir problemimiz yok. Yani süpürgemiz öyle, elektrik süpürgesi. Onda ufak bir sıkıntı vardı. Tamir ettik. Kullanıyoruz abi. Yani elimden geliyorsa, yapabiliyorsam neden kullanmayalım? Murat'cığım sen sormuştun, bu Ozan Akbaba benim çocukluk arkadaşım. Belki tanıyanlar bilir. Birçok dizide iyi rollerde oynamış bir arkadaş. Biz beraber büyüdük. Ozan buraya sağ olsun defalarca geldi. Ben çok seviyorum Ozan'ı. Hani buraya ilk gelen ünlü Ozan değil. Geçenlerde Hüsnü Şenlendirici Hüsnü abimiz de geldi sağ olsun. Ama sana şöyle bir itirafta bulunayım. Yani Ozan amcası geldiğinde de Hüsnü Şenlendirici geldiğinde de Asil bu kadar heyecanlanmamıştı. Sen gelince farklı heyecanlandı. Çünkü YouTuber'ı yani bir çocuğun yanında görmek ya da bir YouTuber'ı ağırlamak falan geldiğinde insan bir garip oluyor. Mutlu oluyor. Öyle.